Çok kuvvetli bir tarifle birlikteyiz. Cildiniz bembeyaz olacak. Kırışıklıklar çok güzel gidecek. Lekeler açılacak. Elleriniz var ya, onlar da pamuk gibi olacak. Hadi buyurun bu güzel tarife başlayalım. Maya. Bir küçük paket maya. Yaklaşık bir tatlı kaşığı dolusu. Mayayı bir kaba alın. Üzerine yoğurt değil, yoğurt suyu kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle 2 yemek kaşığı da yoğurt suyu kullanacağız. Çok kuvvetli dedim bu tarif. Gerçekten ürünler birleştiğinde o kadar etkili, güzel bir tarif yapacağız ki ilk kullanımdan itibaren cildinizde çok net görülür farklar olsun istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Yoğurt suyu ve mayayı karıştırıyorum. Bildiğimiz ekmek yapmak için, pasta yapmak için kullandığımız toz mayadan kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada Hobifan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi devam edelim. Bu tarife bir de limon suyu kullanalım. Ağartıcı özelliğiyle, asidik yapısıyla cildimizi tertemiz, pırıl pırıl yapıyor. Tarifi kimler kullansın? Yağlı ciltler kullansın, kuru ciltler kullansın, sivilceye meyilli ciltler kullansın arkadaşlar. Tüm cilt tiplerine uygun bir tarif. Fazla yağ alacak. Kuruysa da cildiniz gerekli nemi verecek. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu da limon suyu ilavesi yaptım. Karıştırmaya ve küçük eklemeler yapmaya devam ediyorum. Ama bu kadar ürününüz varsa bu da oldukça yeterli iş görecektir. Cildinizi anında tertemiz yapacaktır. Ölü deriyi çok güzel sıyırıyor. Bir de gözenekleri çok güzel temizleyip onları sıkılaştırıyor. Gerekli nemi verirken fazla yağ da atıyor bu tarif arkadaşlar. Karıştırıyorum tüm ürünleri. Şimdi buna birkaç ekleme daha yapacağım. Özellikle cildimizi de kurutmayalım. Gerekli nem dengesini de verelim istiyoruz ya. O yüzden bu tarife biraz da sızma zeytinyağı ilavesi yapacağım arkadaşlar. Şöyle sızma zeytinyağından bir tatlı kaşığı dolusu da ekliyorum. Dilerseniz kantaron yağı, üzüm çekirdeği yağı da kullanabilirsiniz. Hatta üzüm çekirdeği yağı bence çok daha güzel olacaktır. Ama ben bu tarifte böyle hepimizin evinde bulunabilen ürünleri birleştirelim istediğim için sızma zeytinyağı kullanmayı tercih ettim. Zeytinyağını cildinize sürmek gerçekten çok iyi gelecektir. Hiçbir şey bulamadınız, üşendiniz, ürün bulamadınız. Zeytinyağına limon suyunu karıştırın, ellerinize, yüzünüze sürün. Çok güzel sonuçlar alırsınız. Şimdi elma sirkesi kullanıyoruz. Kendi yaptığınız elma sirkesi varsa tabii ki çok daha şahane olacaktır. Şöyle bir tatlı kaşığı da elma sirkesi ekledim. Özellikle gözenekleri sıkılaştırmada, ciltteki fazla yağ kirpisi atmada çok etkili ürünlerden bir tanesi. Sadece elma sirkesini suyla biraz daha inceltip yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Bir tonik olarak kullanabilirsiniz. Bu satın aldığınız toniklerden çok daha kuvvetlidir, çok daha etkilidir. Ve son olarak biraz da buğday nişastası ilavesi yapıyorum. Yoksa mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Buğday nişastasını kıvamına göre ölçüsünü arttırabilirsiniz. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı ölçüsünde eklerseniz ideal olacaktır. Ben karıştırdıkça biraz daha ilave etmem gerektiğini düşündüm. Sonra da birazcık daha ekledim nişastadan arkadaşlar. Özellikle ölü deriyi atıyor. Hani tarif cildinizde, ellerinizde bekledikten sonra sıyıra sıyıra çıkartırsanız buğday nişastasının da o peeling etkisini kullanmış olursunuz. Bakın kıvamı bu şekilde oldu. Krem gibi bir kıvam aldı arkadaşlar. Bir fırça yardımıyla ellerime sürüyorum. Kesinlikle ellerinize sürün. Lütfen bu tarifi mutlaka ellerinize de sürün. Çünkü yüzünüz güzel olacak, ışıldayacak. Elleriniz de yüzünüzle uyumlu hale gelsin. Şöyle yüzünüze bakıldığında yaşınız daha genç görünecek ya. Aynı şekilde ellerinize bakıldığında da o güzel yumuşak kırışıklıkların azaldığı, sıkılaştığı lekesiz bir görüntü olsun istiyoruz. 3 kat şeklinde 10'ar dakika bekleterek uygularsanız toplamda 30 dakika yapmanız çok güzel olacaktır. Özellikle ellerinize 3 katı sürdünüz, bekleyeceksiniz ya, o aşamada bir poşet takarsanız, bir eldiven giyerseniz etki çok daha fazla olacak. Böyle nemi cildinize hapsetmiş olacaksınız. Maskenin, tarifin etkisini maksimum düzeye çıkartmış olacaksınız.
yapıyorsunuz. 30 dakika bekletin, sonra şöyle ellerinizden çıkartın bakın. Hem yumuşak olacak hem böyle ışıltı saçacak, tertemiz olacak elleriniz. Ilık suyla, sonra da şöyle buz gibi bir suyla yıkarsanız çok daha güzel olur. Ben yıkadıktan sonra biraz da zeytinyağı alıyorum avucuma, ellerimi bir güzel ovuyorum zeytinyağıyla. Yani kullandığınız bir krem yoksa, hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorum diyorsanız zeytinyağı bu durumda da işe yarıyor. Ama yüzünüze kullanırken dilerseniz zeytinyağı, gene dilerseniz de şöyle kendi yaptığınız güzel kremlerden, doğal kremlerden, cildinize iyi gelen kremlerden birini de seçebilirsiniz. Bakın, uygulamaya yaptığım el ile uygulamaya yapmadığım el arasında çok net fark var. Ben bayılıyorum bu tarife ve bu tarifi sadece haftada bir kez uyguluyoruz. Çünkü dediğim gibi çok kuvvetli bir tarif. Sadece haftada bir kere yapıyoruz. Hadi buyurun, şimdi bunu yüzüme uyguluyorum. Özellikle boyun dekolte bölgesine bolca sürün. Yüzünüzde lekeli alanlar varsa, sarkmalar, kırışıklıklar varsa o alanlara bolca sürün. 10'ar dakika 3 kat halinde toplam 30 dakika sürün. Böyle bir de krem sürer gibi ellerinizde yedirin. Göz altlarına çok yakın girmiyorum kesinlikle. Çünkü çok kuvvetli ürünler kullandım. Göz altlarına sürerken dikkatli oluyorum. Şöyle gerilmeler başlıyor. Eğer bu aşamada çok fazla yanma, kızarıklık olduğunu hissederseniz, çok hassas bir cildiniz varsa bunu, süreyi biraz daha azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben 30 dakika kadar beklettim ellerimde. Yüzümde de 20 ile 30 dakika arasında bekletiyorum. Sonrasında yıkıyorum. Bir de şöyle güzel bir kremim vardı kendi yaptığım. Onunla da aşağıdan yukarı, içten dışa doğru da masajımı yapıyorum. Şöyle yüzünüze masaj yapmak kremlerle gerçekten çok daha iyi sıkılaşmayı sağlıyor. Cildinizi çok daha hızlı geriyor. Ben mutlaka kremlerimi sürerken bir güzel de masajımı yapıyorum. O alındaki kırışıklıklar çok güzel gidiyor. Cildinizde bir botoks etkisi elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Hem lekeleri gideren, hem cilde nem veren, fazla yağ aynı zamanda atan, ölü deriyi atan ve o gözenekleri temizleyip onları daha sıkı hale getiren, yani şöyle yüzünüze baktığınızda daha aydınlık bir görüntüye geçmenizi sağlayan çok güzel bir maya maskesi yaptık. Kırışıklıklar, sarkmalar, o gıdı, alın, boyun, dudak kenarı sarkmaları, lekeler gidiyor. Cildiniz çok daha aydınlık hale geliyor ve elleriniz olduğunuzdan çok daha genç bir forma bürünüyor. Umarım kullanır, beğenir. Çok güzel sonuçlar alırsınız. Lütfen kanalıma, Hobifan YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de kendinize çok güzel bakın, çok iyi bakın. Bay bay.